Merhaba arkadaşlar. Arsa eğitimimizin 7. bölümü olan arsa değerlemesinde dikkat edilecek hususlar eğitimimize başlıyoruz. Bundan önceki bölümlerde toprak nitelikli bir taşınmaza dair genel tanımlar, bu taşınmazın mülkiyet halleri, süreçleri, imar planları ve taşınmazın imara girdikten sonraki imar uygulamaları, plan notları ve emsale göre ne tür kazanımları ya da hak kayıpları olduğu gibi hemen hemen hep teknik konulara değindik. Şimdi biraz daha arsa değerlemesi hususunda nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda biraz daha soyut kavramlara bakacağız, değineceğiz. Yani önceki anlattıklarımızın artı eksi durumlarının fiyat değerlemesine esas olarak ne gibi hallerde fiyatını etkileyebileceği ve bizim mesleki olarak bu bilgileri nasıl yorumlamamız gerektiği üzerinde duracağız. Bu konuyu en iyi anlatmanın yolu aslında örneklemelerle anlatmak olacak. O yüzden örneklerimize geçiyoruz. Bir arsanın en önemli kriterlerinden bir tanesi lokasyonu, ana arterlere yakınlığı ve ulaşım imkanlarıdır. Ekranımızda 3 tane arsa görülmektedir. Bunlardan 2 tanesi E5'e daha yakın ve metrobüs duraklarının hemen yanında. Bir tanesi de bu arsalara nazaran biraz daha arka taraftadır. Biz burada bütün bu arsaların imar durum ve kat yüksekliklerinin aynı olduğunu varsayarak sadece lokasyon farkını gözeterek yorumlama yapacağız. Resimde görülen arsalardan 805 nolu parsel en kıymetli konumdayken 324'e 5 nolu parsel biraz daha düşük değerde, 120'ye 3 parselde ondan daha düşük bir ederde olacaktır. Bunun sebebi dediğimiz gibi İstanbul gibi bir ana arterde metrobüse yakınlık, ana arterlere yakınlık, ulaşım imkanları bir arsaya ciddi manada değer katacağıdır. Bir diğer örneğimize baktığımızda bölgenin yapılaşma şekli gecekondu veya proje bölgesi olması durumudur. Ekranda görülen birbirine yakın iki arsadan 67 parsel yüksek katlı konut proje alanında kalmaktayken 629'a 2 parsel ise gecekondu bölgesinin tam karşısına denk düşmüştür. Bu iki arsa da aynı imar özelliklerine sahip olsa bile proje alanında kalan 67 parsel metrekare fiyatı gecekondu bölgesinin karşısına düşenle nazaran en az %50 civarında daha farklı olabilir. Çünkü proje bölgesinde site tarzı yapılaşma, altyapı ve düzgün şehirleşme meydana gelmiştir. Bununla beraber eşit gelir seviyesine sahip insanlar tarafından da tercih edilmektedir bu bölge. Oysa gecekondu bölgesine yakın olan parselde altyapısı olan site tarzı yapılaşma olsa bile düzgün şehirleşme ve gelir düzeyi dengesi sağlanamayacağı için de daha az tercih edilebilir nitelikte olacaktır. İlginçtir ki bir müteahhit inşaat yapacağı alana giden yolun bile gecekondu bölgesinden geçmesi halinde o arsaya imalat yapmaktan vazgeçebilmektedir. Bir sonraki örneklerimizde de düşük katlı konutların arasında kalan arsaların da aynı gecekondu bölgesindeki kalan arsalar gibi değerinin düşük olduğunu da göreceğiz. Bir arsanın az tercih edilir olması da o arsanın fiyatını düşüren etkenlerdendir. Kısa katlı konut bölgesinin içerisinde arsamızın kalıyor olması. Bakın ekranda etraf 4-5 katlı binalar iken ortada yüksek katlı güzel bir proje yapılmış buraya ve bunun hemen yanı başında 500-600 metre ilerisinde de yüksek katlıların devamı niteliğinde bir proje bölgesi oluşmuş olduğunu görmekteyiz. Gelir düzeyi gibi bölgede yapılaşma yoğunluğunun kısa katlı konutlarla çevrili olması da arsanın değerini olumsuz yönde etkileyen bir diğer unsurdur. Ekranda görünen arsamız imaren yüksek kat ve emsale sahip olması yanında ana arter yola cephe bile olsa etrafının kısa katlı konutlarla çevrili olması sebebiyle yapılaşma açısından çok fazla tercih edilmez. Bu da arsanın fiyatsal değerini aşağı çekecektir. Buna en güzel örnek Esenyurt'taki Start House projesidir diyebiliriz. Bu projede kendi içerisinde bir bütünlük sağlanmış, yüksek katlarda deniz manzarası bile olan örnek konsept bir projedir aslında. Buna rağmen bu projedeki satılık daire metrekare fiyatları 2500-3000 TL arasındayken yaklaşık 600-700 metre aşağısında bulunan Innovaya sitelerinin
Satılık daire metrekare fiyatları 3500-4500 TL arasında değişmektedir. Bu iki proje arasındaki en büyük fark Innovia sitesinin yüksek katlarının devamı niteliğinde olması, Star Towers projesinin de tam olarak kısa katlı konut alanlarının ortasında kalmasıdır. Tabi bu durum bizim arsaya fiyatlama yaparken göz önüne almamız gereken önemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sadece arsanın fiyatını da etkilemez. Aynı zamanda arsanın satış hızını ve tercih edilebilirliğini de etkileyen bir unsurdur. Bir diğer örneğimize baktığımızda bir arsa şayet devletin ya da belediyesinin belirleyeceği büyük ölçekli planlama alanında kalırsa